Erotik filmler geri dönüyor. Pornocu muyum ben? İlk kez 1896 yılında çekildiği kabul edilen erotik filmler tartışmalara, değişimlere, yasaklara yol açtı. Peki ya popülerliğini kaybetmiş erotik filmlerin dikey dizi formatıyla geri dönüş sinyalleri verdiğini söylesem? Cihat deyince aklınıza ne geliyor? Erotik. Tabii bilinen şekliyle değil. Ne demek istiyorum size açıklayayım. Erotik filmler geri mi döndü, siz karar verin. 3-2-1 fuş. Erotik filmlerin yükselişini anlamak için geçmişe bir göz atmamız gerek. Her yerde karşımıza çıkan karaktere bir bakalım. Thomas Edison. The Kiss filmindeki birkaç saniyelik öpüşme anı o dönem kiliseler tarafından ahlaksızlıkla suçlanmıştı. İlerleyen dönemlerde Hollywood, çekilen filmlerin erotik oluşu ve oyuncuların yaşadığı bazı skandallar sebebiyle büyük baskılar görmeye başladı. Hollywood patronları da devlet sansürü yerine kendi sansürlerinin daha iyi olacağını düşünerek Hays Code adı verilen bir otosansür mekanizmasını ortaya çıkardı. Burada konudan birazcık sapacağım ama sinemadaki metaforlar ve sembollerde aslında birazcık bahsettiğim bu Hays Code sayesinde doğmuş oldu. Sevişmeyi, öpüşmeyi açıkça gösteremeyen yönetmenler bunu seyirciye anlatmak için kıyıya vuran dalgalar, tünele giren tren, sönen şömine gibi görsel anlatımlara başvurdu. Bu da sinemanın görsel anlatımındaki değişimine katkı sunmuş oldu. Önemli bir detay olduğu için belirtmek istedim. Hemen konumuza geri dönelim. Bu sırada aslında erotik filmler Avrupa'da, özellikle Fransa, İsveç, İtalya gibi ülkelerde daha özgürdü. Cinselliği daha cesurca ele alabildiler. Bu da Hollywood'un rekabette geri düşme riskini doğurdu. Bazı yönetmenler de sansürü kırmak için eğitim filmi ya da belgesel adı altında nudist kampı gibi üretimler yaptı. 1952'de ise The Miracle davasında mahkeme filmlerin bir sanat formu olduğunu ve ifade özgürlüğü kapsamına girdiğini hükmetti. Böylece devlet sansürü korkusuyla ortaya çıkan Hays Code kuralları pek de umursanmamaya başlandı. Şimdi gelelim erotik filmlerin altın çağına. 1960'lar. Cinsel devrimin başladığı yıllar. Toplum geleneksel otorite ve ahlaki kurallara karşı çıkmaya başladığı dönemde sinemada bundan nasibini almaya başladı. 1970'lerin başında Deep Road gibi hardcore filmler ana akım sinema salonlarında gösterilmeye başlandı. Bunun yanında cinsellik sanatsal bir parça olarak da kullanılmaya başlandı. Paris'te Son Tango filmi tartışmalarla beraber bir dönüm noktası oldu. Bu filmin ismini açıkçası pek almak istemezdim. Çünkü Maria Schneider'in yaşadıkları gerçekten çok üzücü. Belki bilenleriniz vardır. Bernardo Bertolucci'nin yönettiği filmde bir sahnesi var. Bu sahnede Marlon Brando ile buldukları tereyağı kullanma fikrini Maria Schneider'e haber vermeden o an sahne çekilirken gerçekleştiriyorlar. Maria sonradan yaptığı bir konuşmada filmde döktüğü gözyaşlarının gerçek olduğunu söylüyor. Hatta bu filmden sonra henüz genç bir kadın olan Maria psikolojik destek görüyor, defalarca intihara kalkışıyor. Çok üzücü gerçekten. 1980'ler sanırım günümüzün temellerinin atılmaya başlandığı ilk yıllar. VHS kasetleriyle birlikte artık erotizm evlere girmeye, bireyselleşmeye başladı. Bu arada erotik filmlerin tarihinden bahsederken şunu hatırlatalım. Erotik film üretimi için bu kadar çaba tabii ki de daha fazla para için harcanıyordu. Daha yüksek bilet satışları, gişe rekorları ve daha yüksek gelir artık buradaydı. Yani evet, sanatsal amaç güden filmler vardı, onları ayrı tutalım ama asıl amaç burada sanat değildi. Türkiye'de de durum farklı değildi. 1970'lerde televizyonların eve girmesiyle sinema salonları cazibelerini yitirmeye başlamış, Yeşilçam bir darboğaza girmişti. Çıkış yolu neydi? Televizyonda gösterilmeyeni göstermek. İnsanları tekrar salona çekmek için o dönem Türkiye'de de erotik filmler yükselmeye başladı. Hatta bazı filmlerde parça ekleme denilen teknik kullanıldı. Sansür kuralları gereği çekilen filmler softcore niteliğindeydi. Ama sinema işletmecileri bu filmlerin arasına daha fazla müşteri çekmek için yurt dışından kaçak getirdikleri daha müstehcen sahnelerden kısa parçalar eklerdi. Sevişme sahnesinde ışığın çok önemli rol oynadığının farkına varmamıştık. Dümdüz ışıkta, aydınlıkta bütün o sevişme sahneleri apaçık sergileniyordu. Öyle ki bir süre sonra izleyiciler orijinal film için değil, sadece eklenen parçalar için gelmeye başladı. O zamanlar polis veya zabıta salonlara aniden baskın yapardı. Bu anlarda makinist hızlıca eklediği parçayı değiştirip orijinal filmi oynatmaya çalışırdı. Aynı zamanda bu filmler seans saatlerini de ortadan kaldırdı. Sabah başlar, akşama kadar, hatta gece yarısına kadar dönerdi bu filmler. İsteyen istediği zaman girer ve çıkardı. Bu furya 80 darbesiyle bitse de o dönem ün vaadiyle erotik film oyunculuğuna yönelmiş genç kadın oyuncular toplumdan dışlanıp hüzünlü bir hayat yaşadılar. Şimdi günümüze ve günümüz insanının erotik içeriklerle iletişimine gelelim. OnlyFans yasaklanmış. Ne? OnlyFans. OnlyFans mi? Kim yasakladı? Onları... Son zamanlarda dijital platformlarda çıkan Türk yapımları arasında esas olan epey erotik görseller sunarken Beren Saat'in de kadrosunda yer aldığı Gizli Dolap filmi OnlyFans'ı ele alıyor. Zira televizyonlarda izlediğimiz diziler de cinsel tansiyonu pembe dizi kıvamında göstermeye devam ediyor. Dizilerin yanında aynı zamanda cinsel içerik pazarı da epey büyüdü. Hatta büyük bir kısmını OnlyFans tek başına elde tutuyor. Evet, sektörleşmiş diğer siteler, yapımlar devam etse de kadına cinselliğinin maddi gücünü elinde tutma imkanı veren OnlyFans yeni dünyanın bir ürünü.
Yetişkin içeriklerine abone olma, para verme noktasında kullanıcı alışkanlığını değiştiren bir platform oldu. Öyle ki bu platform içerik üreticilerine 2024 yılında 7,22 milyar dolar ödeme yaptı. OnlyFans'tan neden mi bahsettim? İnsanların cinsel içeriğe ulaşma alışkanlığını büyük ölçüde değiştirdi. Artık insanlar cinsel içeriklere para veriyor, abone oluyorlar. Dikey dizi yapımcıları da bu kullanıcı alışkanlığının değiştiğini farkına varmış olmalılar. Zira geçmişte yapılan dikey dizi girişimleri batmış, neredeyse hiç kullanıcıya erişememişti. Ancak günümüzde tekrar gün yüzüne çıkmaya başladılar. Farklı olarak kullandıkları da bir taktik var. Cinsel çağrışım. Şimdi bilmeyenler için dikey diziyi kısaca açıklayayım. 1 ila 3 dakika arasında Reels kaydırır gibi izleyebildiğimiz diziler bunlar. Düşük maliyet ve hızlı üretimle çekiliyorlar. Burada işlenen konularsa çok basit. Zengin bir iş adamının yasak aşkı, aldatma hikayesi, zenginleşerek kadınları elde etmeye çalışan bir erkek ve benzeri. Bunlar işlenirken de her şey açıkça ifade edilip hiçbir derinlik kurulmuyor. Yani zaten en fazla 3 dakika süren bir bölümde ne kadar derinlik kurulabilir ki? Türkiye'de de üretimi oldukça fazla olmasına rağmen yine de ana dili İngilizce olan oyuncular tercih ediliyor. Şimdi tekliflerin yavaş yavaş ana akım dizi oyuncularına da gittiği söylentiler arasında. Yayın platformu olarak da kendi uygulamalarını ya da TikTok gibi platformları tercih ediyorlar. Çin'de başlayıp son zamanlarda Türkiye'ye de ulaşan yeni bir tür aslında. Türkiye tarafında da bu türe yatırım yapan önemli şirketler var. Gain ve Medyapım kendi uygulamalarını yapmayı planlarken Medyapım şimdiden ilk dikey dizisini çekti bile. Bu yeni tür pazarda ciddi bir pay elde edebilir. Öyle ki Çin'deki geliri yerel sinema gişelerinin hasılatını geride bıraktı. 2024 yılında küresel çapta 8,4 milyar dolar gelir elde eden bu tür işin projeksiyonlar 2030 yılına kadar 25,7 milyar dolarlık bir tahmin yapıyor. Şimdi baştaki sorumuza geri dönelim. Bu diziler erotik filmleri tekrar canlandırabilir mi? Şu an tam anlamıyla erotizmi kullanıyor diyemeyiz. Onlar daha çok izleyici çekmek için cinsellik çağrıştıran ya da cinsel tansiyonu yüksek sahneleri seyircilerin önüne çıkarıyor. Cinsel gerilimi ve cinsel beklentiyi sürekli taşıyarak izleyiciyi elde tutmayı deniyor. Türk yapımları da yabancı yapımlarda bu şekilde dizayn ediliyor. Aslında erotik filmlerle de epey ayrışıyor. Çünkü erotik filmler sinematik vizyon da taşıyan, kuralları ve sınırları sürekli aşmaya çalışırken dikey diziler tam aksine kuralların içerisinde kalarak maksimum verim almaya çalışıyor. Olumlu yandan bakacak olursak erotik sinema erkek bakış açısından şekillenirken dikey diziler kadın bakış açısına göre şekilleniyor. Güçlü, sahiplenici zengin erkekler bu formatta öne çıkıyor ve erkek bedeni sunumu daha yaygın kullanılıyor. Fakat erotik sinemanın aksine burada cinsellik izleyici için bağımlılık sağlamak amacıyla kullanılıyor. Hiçbir zaman tatmin hedeflenmiyor. Yüksek cinsel tansiyon ile biten bir bölümün sonraki bölümünü jeton ile izleyebiliyorsunuz. Asla cinsel tansiyon düşmüyor, idealize edilmiş cinsellikler çağrıştırılıyor. Seviyor mu meme? He? Seviyor mu? Bu bilgiler size erotik filmlerin tekrar doğuşunu çağrıştırıyor mu bilmiyorum. Kendi fikrimi kısaca açıklayacak olursam. Evet, dikey diziler günümüz haliyle belki erotik film diyemeyiz. Ancak bu erotik filmlerin tekrar yükselişine sebep olabilir. Yeni çıkan bu türde rekabet kızıştıkça erotik dizi kültürü belki de gelişecek. Farklı bir noktaya evrilecek. Belki de yakın gelecekte günlük hayatımızda pek çok insanın takip ettiği, izlediği bir hale dönecek. Çünkü izlemesi çok kolay. Evde, işte, yolda, molada her an izlenebiliyor ve bir bölüm 3 dakika. Tabii bu tamamen kişisel görüşlerim içeriyor. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağı yazarsanız çok mutlu olurum.